Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size motifli bu babetin yapımını anlatacağım. Yanları tamamen lastik modelden oluşmakta. Ortasında bir motif var. Daha sonra örüp monte ediyoruz. Sayfamda, Instagram hesabımda çok beğenilen bir modeldi. Ben bunu haki yeşiliyle örmek istiyorum bugün sizinle birlikte. 38 numara için öreceğim. Kullandığım tabanlık Rasim Uyar marka tabanlık, 37-38 numaraya uygun. Taban tığlamasında kullanacağım tığ 1 numara 1.90 mm. Taban tığlaması, bu tığla daha kolay taban tığlaması yapıyorum. O yüzden bu milimetreyi tercih ediyorum. Siz elinize uygun tığınızı kullanabilirsiniz. Taban tığlamasını yaptıktan sonra da 2 numara 2 mm tulip markalı tığımla devam edeceğim arkadaşlar. Kullanacağım ip Nako Pırlanta. Nako Pırlanta'yı tercih ediyorum. Haki yeşili. Renk kodumuzu da söyleyelim isteyenler için. 11253'te renk kodumuz arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. Tabanlığımız dediğim gibi 37-38 numaraya uygun. Öncelikle başlamak için ne yapıyoruz? Bir tane ilmek yapıyoruz. Ardından bunu patiğimizin arkasından, topuk kısmından başlatıyoruz. Bir, iki, üç tane ilmek çıkardım. Zaten 37-38 numaraya az çok aynı tığlamayı kullanıyorum. 3 tane ilmek çıkardım buradan. Hemen yanından 4 tane. Artık biliyorsunuz, yani diğer videolarımda izlediyseniz biliyorsunuz. Ben taban tığlamasını yaparken deri kısmı bana bakacak şekilde, keçe kısmı alta bakacak şekilde tığlıyorum. Bu şekilde tığlamanız çok daha kolay olacaktır ama böyle tığlayınca da o deriler daha görünmez oluyor. Daha güzel görünüyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben yanlış tığ almışım. Neden zorlanıyorum diyorum. Bu tığda daha kolay tığlamayı yapacağım. Evet, 4. 3 tane ilmek çıkardım. 4 tane. Yine 4. 1 2 3 ve 4. Bundan sonra şuraya gelinceye kadar 3 tane ilmek çıkaracağım. 1 2 3 ilmek çıkardım. 1 2 3 bu şekilde 3 devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde 3 devam ediyorum. 3 tane tığlama yaptım. 4 şuralarda tamamen 3 geldim arkadaşlar. Sadece şurada bir 2 tane tığlama yaptım. Geri kalanları yine 3'er geldim. Burun kısmında zaten her zaman için 1 2 3 sağda, 1 2 3 solda, bir tane de tepede, yani toplamda 7 tane yine farklı tığlama yapıyorum. 4 tane buraya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tam tepeye 5 tane tığlama yapayım. 1 2 3 4 ve 5.
Buraya da 4 tane yine bakın 3 taneye 4 tığlama yaptım. En tepedekine 5, 3 tane daha 4 tığlama yapıyorum. 1 2 pardon, aman yarabbim, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet, bu 7 taneyi farklı tığlama yaptık. 4 4 4 4 4 4, 3 taneye 4'er, bir taneye 5, 3 taneye 4'er. Bundan sonra ikisini 3'er 3'er gidecek arkadaşlar. Sadece şurada 2 tığlama yaptığımız yerin tam karşısına 2 tığlama yapalım. Tamamen söylediğim gibi 3'er tığlama yaptım arkadaşlar. Sadece şurada bakın karşılıklı denk gelen yerde 2 tığlama yaptım. Geri kalan 3 3 geldim. Son 2 tane delik kalıncaya kadar onlara da 4 4 dolduruyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4. Başlangıç deliğine 2 tane daha ilmek çıkaralım ve bağlayalım. 1 2 zincirle üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi son bir tekrarımızı yapalım. Sadece burundaki ve topuktaki o birer zirvedeki ilmeklere beşer tane dolgu yaptık deliklere. Burada 3 taneye 4, 3 taneye 4 dolgu yaptık. Yine topukta 2 tane, 2 taneye sağ solu ikişer taneye 4'er dolgu yaptık. Aradakileri hep 3 yaptık. Sadece bir burada, bir burada 2 tane dolgu yaptık. Şimdi üst sıraya geçelim arkadaşlar. Üst sıraya geçerken ben yine bu tek kanada batma olayını değil de şöyle ilmeklerin arasından çıkaracağım. Nasıl göstereyim? İki ilmek arasından bir trabzan çıkaracağım. Şöyle. Bakın mesela bu ilmek bir de yanındakinden bir tane trabzan çıkardım. Bu ilmek ve yanındakinden ipi alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bu ilmek ve yanındakinden alıyorum ipimi. Bir trabzan yapıyorum. Bu ilmek ve yanındakinden alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın buradan baktığınızda da şöyle mesela buradan tığ getirip buradan çıkarıyoruz ya arkadaşlar. Bir sonrakine başlarken de bundan değil bundan başlıyoruz. Yani şundan başlıyoruz. Şuradan alıyoruz. Yine şuradan alıyoruz ilmeğimizi. En başa gelinceye kadar arkadaşlar herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan tüm ilmekleri bu şekilde çıkaralım. Bu şekilde çıkarmamın sebebi çok daha düzgün olması, daha sağlam duruşunun olması arkadaşlar. Bakın duruşu nasıl fark ediyor. Bu şekilde aldığımız bölüm ve alınmayan bölüm böyle daha bir sağlam oluyor. Bu şekilde etrafını tığlayalım.
Trabzan yapa yapa buraya kadar gelip bağlayalım. Söylediğim şekilde arkadaşlar buradan geldim. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan tığlamamı yaptım. Trabzanları çıkardım. Şimdi sona yaklaştım. Evet. Bakın aynı şekilde size gösterdiğim şekilde tığlamayı yapıyorum ve sonuncu ilmeği de çıkardım. Sonuncu ilmeği de çıkardıktan sonra ilkiyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir iki zincir çektim, üst sıraya geçiyorum. Şimdi tığ değiştiriyorum arkadaşlar. Taban tığlamasını ve ilk sırayı bu tığımla yaptım. Sıradaki tığım 2 milimetrelik tığım. Şimdi lastik model kuracağız. Nasıl kuracağız? 2 zincirle yukarı çıktık. Tığımın önüne bir ip alıyorum. Bir tane, bakın şu tepeden değil, ilmeğin içerisinden alıyorum. Bir, iki kere de çekiyorum. Bir tane de arkadan ilmek alıyorum. Tığımın önüne ip aldım. Ama arkadakini alırken arkadaşlar bakın şu tepeden alıyoruz. Böyle arkadan buradan geçirdik. Yandakinden ipi aldık. Bir, iki kere de çektik. Tığımızın önüne ip aldık. Bu sefer önden yine ilmek arasından. Evet, arkadan ilmek alıyoruz. Önden. Öndekileri trabzanın içerisinden geçiriyoruz. Arkadakileri tepesinden. Evet, önden ilmek aldık. Ve arkadan. Önden. Arkadan. Lastik model biraz toplayacak arkadaşlar. Modelin özelliği bu. Ördükçe ama giyinince oldukça rahat olacak. Evet. Arkadan ilmek alıyoruz. Pardon. Önden. Arkadan. Önden ilmek aldık. Arkadan ilmek aldık. Önden ilmek alıyoruz. Bir önden bir arkadan. Bu şekilde arkadaşlar başlangıç yerine kadar yine herhangi bir artırma eksiltme yapmadan gelelim. Başlangıç yerine kadar aynı şekilde devam edelim. Hiçbir artırma yapmıyoruz. Hiçbir eksiltme yapmıyoruz. Bir önden ilmek alıyoruz. Bir arkadan. Bakın. Bir önden ilmek alıyoruz. Bir arkadan ilmek alıyoruz. Bir önden ilmek alıyoruz. Bir arkadan ilmek alıyoruz. Bu şekilde en başa kadar devam edelim. Doğru geldim arkadaşlar. Size gösterdiğim gibi yaptım. Son bir önden, bir de arkadan lastik yapıyorum. Ve sırayı tamamlıyorum. İkinci sıraya geçiyorum arkadaşlar. Daha lastiğin ikinci sırası, patiğin üçüncü sırası oluyor. Yine aynen önden aldığımı önden, arkadan aldığımı arkadan devam ettiriyorum.
önden aldığımı aldım, arkadan aldığımı tepeden, önden aldığımızı ilmeğin içerisinden, arkadan aldığımızı tepeden, önden aldığımızı ilmeğin içerisinden alıyoruz arkadaşlar. Bakın, arkadan aldığımızda tepeden. Bu şekilde sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi herhangi bir artırma veya eksiltme yapmadan şu başlangıç sırasıyla birlikte toplamda 7 sıra öreceğiz arkadaşlar. Toplamda 7 sıra öreceğiz. Daha sonra motifi yapacağız, ekleyeceğiz. Sonra birkaç sıra burayı yapıp babetimizi tamamlayacağız. Dediğim gibi herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan lastik yapımına devam edelim. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Biraz daha birlikte yapalım isterseniz lastiği. Lastik olduğu için biraz toplayacaktır arkadaşlar. Yani taban böyle durmaya başlayabilir. Sorun yok. Giyindikçe düzelecek. Lastik model olduğu için ister istemez birazcık bir toplama olur. Şu an iyi gidiyoruz ama evet, bir önden ilmek alıyorum, arkadan ilmek alıyorum. Buralar hep aynı olacak arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir artırma eksiltme yapmayacağız. Toplamda şu an kaçıncı sıradayız bakın, bir sıra trabzan ördük, bir sıra lastik ördük, bu da 3. sıra. Toplamda yani 3. sıradayız. 4 sıra daha yapacağız. Daha sonra motife geçeceğiz. Yedi sıra ördüm arkadaşlar. Sayalım isterseniz birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıranın sonunda şurayı yine size göstereyim. Tekrardan. Ne yapıyoruz? Bir önden ilmek alıyoruz. Pardon. Bir arkadan ilmek alıyoruz. Önden, arkadan, önden aldığımız ilmekler ilmeğin içerisinden, arkadan aldığımız ilmekler ilmeğin tepesinden, önden aldığımız ilmek aradan, arkadan aldığımız tepeden. Bu şekilde burayı tamamlayıp ipimizi kıracağız arkadaşlar. Ve son olarak ilmeğimi arkadan aldım ve bağlıyorum. Toplamda 7 sıra ördüm arkadaşlar. İpimizi kırdım. Şimdi motifini yapacağız. Bu şekilde tabanımızı da göstereyim. Böyle. İpimizi kaybedelim isterseniz şu aradan, daha sonra motifimizle devam edelim. Bu şekilde bir sıra düz trabzan örüp 6 sırada lastik yaparak babetimizin
Burasını tamamladık arkadaşlar. Şimdi buradaki motifimizi yapacağız. Motifi yapmak için toplamda 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. 6 zincir çektik. Bir halka yaptık. Evet, halkamız. 2 zincir çekiyoruz. 8 tane trabzan dolduruyoruz. 1 2, biraz gevşek tutmaya çalışıyorum. Bayağı çok trabzan yapacağımız için. 3 4 5 6 7 8 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar 8 trabzan yapıyorum. Halkamızın içerisinde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane daha trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu birinci trabzanla kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Evet, motifimizin ortası. Şöyle şuradan da göstereyim isterseniz. Şimdi arkadaşlar 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 zincir çektim. 1 tane atlıyorum ikinciye. Bakın 5 zincir çektim. Bir atladım, ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 tane atladım, üçüncüye batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane atladım, ikinciye bir trabzan yapıyorum. Buradaki halkanın içerisine arkadaşlar 10 tane trabzan dolduruyorum. Bir trabzan burada başta kaldı. 10 tane de halkanın içerisinde dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan doldurdum. Bir trabzan da şu trabzanın tepesine yapıyorum. Yani toplamda şu kısım 12 tane trabzan oldu. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane atladım, ikinciye battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 tane atladım, üçüncüye battım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın önüne ip aldım. Bir tane atladım, ikinciye bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar 10 tane de buraya dolgu yapacağım. Yine şurası gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi burada arkadaşlar şurayı bir trabzan olarak kabul edeceğiz. Şöyle 1 2 3. zincire şöyle kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Şurayı da bir trabzan kabul edeceğiz. 12 trabzan burası olacak. 12 trabzan da burası olacak. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Şuranın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 5 zincir çekiyoruz. 1
2 3 4 5. 1 2 atladık, üçüncüye battık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. 1 2 atladık, üçüncüye battık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. 1 2 atladık, üçüncüye battık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Şuradaki zincirin tepesine battık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yine bir sonraki zincirin tepesine battık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yine şuradaki zincirin tepesine battık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektik. 1 2 atladık, 3. trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3. trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. 1 2 tane atladık, 3. trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yine 1 2 trabzan atladık, üçüncüye buraya bağlıyoruz artık kaydırma tekniğiyle. Bir zincir çekiyoruz ve sondan bir önceki sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir çektik. Şimdi her bir zincirler var diye her birisinin içerisine 5'er kere dolgu yapacağız. Sık iğne şeklinde. Tığımızın önüne ip almıyoruz. 1 2 3 4 5. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 3 4 5. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 3 4 5. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 3 4 5. Bir sonrakine geçtik. 1 2 3 4 5. Tüm zincirlerin içerisine 5'er tane sık iğne şeklinde dolduruyoruz arkadaşlar. Son sık iğneyi de yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar, tüm halka deliklerin içerisine 5'er kere sık iğne doldurdum. Şimdi burayı sabitleyelim. 1 2 zincir çekelim. Şimdi her bir sık iğnenin üzerine birer tane trabzan yapacağız. Yine 1 2 3 4 5. Sıradaki bölümün 1 2 3 4 5. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzan yapmaya devam edelim arkadaşlar. Her bir sık iğnenin üzerine bir tane olacak şekilde trabzanla tamamlıyoruz çiçeğimizi. Hepsine birer trabzan olacak şekilde tamamladım arkadaşlar. Her bir sık iğnenin üzerine son trabzanımı da yapıyorum. İlk trabzanla kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi kırıyorum. İpimizi kırdım. Bu ipimizi aralarda kaybedelim arkadaşlar. Evet, ipimizi de bu şekilde kaybettik arkadaşlar. Şimdi bu motifi babetimize eklemek için ne yapacağız? Şimdi buradan bir de aynı hiza olarak düşündüğümüzde buradan, yani şu 4 tane açıkta kalacak arkadaşlar. Geri kalanları patiye monte edeceğiz. Buradan itibaren trabzanları sayalım. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bakın 40 burası. Buradan başladık. 40 taneyi patiğimize monte edeceğiz. Şimdi bu 40 taneyi patiğe monte ederken tamamen 20 böyle 20 böyle yaparsak çok uçta kalır. Patiğimizin bu kısmı çok geniş kalır. O yüzden bir tek bir çift olacak şekilde buraya monte edeceğiz. O yüzden patiğimizin ortasını bulacağız. 30 soldan 30 sağdan ayıracağız. Patiğimizin burun kısmında tam orta noktayı bulduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 dedik. 31. ilmeğe bir tane ip geçirelim. İlmek belirleyici gibi. 30 sağdan 30 soldan toplam 60 ilmek ayıralım arkadaşlar. Belirlediğimiz orta nokta burasıydı. 30 tane de buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. ilmeğe yine bir parça ip ya da varsa ilmek belirleyici takıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi patiğimizi önce motife eklemeden önce şuradan bir sıra daha lastik model yapıp buraya geleceğim. Buraya geldiğimde motife ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle patiğimize başlayalım. Burası 31. ilmekti zaten. Şu ipi taktığımız yerden başlıyoruz arkadaşlar. Pardon. Patimizin topuk kısmı çok aşağıda kalmasın diye önce buradan başlayalım. Daha sonra şu ipi çıkarabiliriz artık. Şimdi bir önden bir arkadan alarak diğer belirlediğimiz yere kadar lastiğimizi örüyoruz arkadaşlar. Topuk kısmı çok aşağıda kalmasın diye dediğim gibi monte etmeden önce bir sıra daha örelim. Çünkü bu model tamamen lastikten oluşuyor. Birazcık dolayısıyla sıra sayımız fazla olsa bile topluyor, böyle biraz daha alçak kalıyor. Buraya bir sıra yapalım. Motif ekleyelim. Sonra buradan tekrar lastiğe devam edeceğiz. Arkadaşlar ne yaptık? Bir sıra daha lastik yaptım. Lastiğin sonuna doğru geldim. İlmek belirlediğim yere kadar. Şöyle. Evet. İlmeği 31. deliğe geçirmiştik. O yüzden o ipi taktığımız yere de son lastiğimizi yapacağım arkadaşlar. Evet. Son lastiğimizi yaptık. Şimdi motifimizi alıyoruz arkadaşlar. Motifimiz de dediğim gibi şu kısım. Şuradan itibaren şuraya kadar. Burası şu kısım şurada kalacak. Buradan sonrasını yani bakalım. Şuradan itibaren bağlayacağız. Bağlarken ne yapacağız? Sık iğne şeklinde. Tığımızı bir sonraki ilmeğe geçiriyoruz. Buradan da o bakın buraya böyle bir sıradaki ilmek, buradan bir, oranın da karşısına denk gelen ilmeği alıyoruz. 2 taneyi karşılıklı ilmek olarak geçirdik. Şu tabandaki bir taneyi bırakıyorum. 2 taneyi bağlayacağım, bir taneyi bırakacağım. 2 taneyi bağlayacağım, bir taneyi bırakacağım. Çünkü
Burun kısmı dediğim gibi biraz toplu dursun. Yoksa motif çok önde kalır. Güzel bir görüntü olmaz. Şimdi 2 taneyi bağladım. Birini boş bıraktım bir sonrakine. Ama bu boş bırakmayı motifte yapmıyoruz. Motifte sıradakiyle devam ediyoruz. Biraz karışık gibi olabilir ama evet. Yine sıradaki ve motifin tam karşısına denk gelen kısma sık iğne ile bağlıyoruz. 2 tane yaptık. Bir taneyi boş bırakıyoruz. Bir sonrakine geliyoruz. Ama motifte o boşu bırakmıyoruz. Bakın. En son şuraya bağlamıştık. Şimdi hemen yanındakine. 2 taneyi bağladık. Taban kısmında bir tane boş bırakıyoruz ama motifte bırakmıyoruz. Tabanda boş bıraktık. Yanındakine geçtik. Motifte ona denk gelecek karşısındakine bir de yanındakine bağladık. 2. Tabanda yine bir boş bıraktık. Bir sonrakine geçtik. Ama motifte hemen sıradakini bağlıyoruz. 1 2. Boş bıraktık bir tane tabanda. Bir sonrakine geçtik. Ama motifte bırakmadık. Motifte hemen sıradakine. 1 denk gelecek kısım. 2. Bir boş bıraktık. Pardon. Yakınlaştırınca net çıkmıyor. Bir boş bıraktık. Bir sonrakine. Motifte sakın boş bırakmayın arkadaşlar. 1 2. Tabanda boş bıraktık. Motifte sıradakine. Boş bırakmak yok motifte. Dediğim gibi motifte 20 tane ilmek vardı. Biz burada 30 tane ilmek ayırdık. Bir boş bıraktık. Sonrakine geçtik. 1 2. Boş bıraktık. Bir sonrakine geçtik. 1 2. Tabanda bir tane boş bıraktık. Bir sonrakine geçtik. Ama motifte asla öyle bir şey yapmıyoruz. Motifte her bir trabzanın üzerine bir tane bağlama yapacağız. Boş bıraktık. Bir sonrakine geçtik. 1 2. 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 Boş bıraktık. Bir sonrakine geçtik. Yani 2 tek bir boş. 2 tane bağlama, bir tane boş bırakma. 2. Boş bıraktık. Bir sonrakine geçtik. 1 2. Boş bıraktık. Bir sonrakine geçtik. 1 2. Bir boş bıraktık. Sonrakine geçtik. 1 2. Bir boş bıraktık. Sonrakine geçtik. 1 2. Zaten bu boş bıraktığımız buraya denk geliyor. Şimdi burayı ne yapıyoruz? Boş bıraktık ve bir sonraki başlangıç lastiğiyle bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Pardon, şöyle son bağlamayı yapayım. Son bağlamayı yaptım. Burada sadece bir tanecik kaldı. O boş kalacaktı zaten. Şimdi başlangıç lastiğine geldik. 2 zincir çektik. Evet arkadaşlar, motifimizi bağladık. Şimdi düz lastik olarak herhangi bir artırma eksiltme yapmadan lastik yaparak buraya kadar geliyoruz. Başlangıcı yapayım huzurlarınızda. Bir önden, bir arkadan lastik. Bir önden, bir arkadan lastik.
lastiğin sonuna doğru geldim arkadaşlar. Ne yaptık? 7 sıra lastik yaptıktan sonra arkadaşlar motifimizi tamamladık. Motifimizdeki şuradaki trabzan sayısına baktık. Ona göre burun kısmını da eklemek için burada motifte 40 tane trabzan vardı. Biz patiğin ön kısmında 30 sağda 30 solda olmak üzere 60 tane ilmeği ayırdık. Sonra bir sıra lastik ördük. Sonra motifimizi patiğimize monte ettik. Ardından bir sıra daha lastik ördük ve ben o lastiğin sonuna yaklaştım. Son bir sıra daha lastik öreceğiz. Evet arkadaşlar, son lastiğimi de ördüm. Şimdi patiğimize geçiş yapalım. Bir sıra sık iğne yapacağız. Patiğin motifimize. Bakın şurada bağlamaya başlamışız. Şurası ilk ilmek. Oraya bir sık iğne yapalım ve her bir trabzan üzerine bir sık iğne olacak şekilde tamamlayalım. Motifimizin üzerine sık iğnemizi. Evet. Son sık iğnemizi de yaptık. Son trabzanımızın üstü ve patiğimizin bu ilk lastik kısmıyla bağladık. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Motif kısmını tamamladık. Bir sırada sık iğneyle. Şimdi patiğimize son bir sıra lastik yapacağız. Ardından ters sık iğne ve kaydırma tekniğiyle patiğimizi tamamlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar lastik yapalım. Ardından ipimizi kıralım arkadaşlar. Son sıra lastiğimiz dediğim gibi. Toplamda ön kısımda 7 sıra lastik olacak. Motifi ekledikten sonraki bu arka kısımda da 7 artı 3 sırada yaptık. 10 sıra lastikle patiğimizi tamamlamış olacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Lastiğimizin de sonuna geldim. Son bir önden bir de arkadan alıp tamamlıyorum sıramızı arkadaşlar. Bu bizim son sıramızdı. Evet. Şimdi son sıramızda yaptık. Sayalım isterseniz. Bir zincir çekelim burada. Sayalım isterseniz toplamda 10 sıra olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sırada tamamladık arkadaşlar. Şimdi ters sık iğne yapalım. Bir zincir çektik. Ters sık iğne de bir ilmek atlayıp diğerine yapacağız. Bunları hep lastik, şu öndeki lastiklerin üzerine denk gelecek şekilde yapalım. Bakın. Baştan alayım isterseniz. Burada bir zincir çektik. Son lastiği yaptık. Tığımızın önüne herhangi bir ip almıyoruz. Tığımızı şöyle tersten ilmeğin üzerine içinden geçiriyoruz. Arkadan ipi alıyoruz. Bu şekilde. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Bakın bir tane atlayarak yapıyorum. Bunu ben lastiklerin başına denk gelecek şekilde yapıyorum. Evet. Tığımızın önüne ip almıyoruz arkadaşlar. Bir tane atladık, ikinciye. Bunları hep lastiğin üzerine, şu öndeki lastiğin üzerine denk getirelim. Böyle geriden alıyoruz. Çekiyoruz. Tığımızın önüne ip almadık. Bu şekilde tığımızı geçirdik. İpimizi öne aldık. Evet. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Ağır çekimde ters lastiği yapayım. Bu şekilde ters lastik güzel şık görüntü oluşturuyor.
buradan aldık, çektik. İlmeğimizi buradan geçiriyoruz, tığımızı, ipimizi alıyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar. Çok sıkmasın diye biraz gevşek tutmaya çalışacağım şimdi. İsterseniz bir tane atlamadan ard arda da yapabilirsiniz bu ters sık iğneyi arkadaşlar. Daha sık sık bir ters sık iğne görüntüsü oluşur. O da ayrı bir güzellikte görünüyor. Ben bir boşluk bırakarak yapmayı tercih ediyorum. Sizin tercihinize bağlı, dediğim gibi. Evet, bu şekilde buraya kadar geliyoruz. Bu bizim sondan bir önceki sıramız. Son sıramızda da ne yapacağız dedim. Kaydırma tekniğiyle. Başta yavaş anlattığım için biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Farklı bir şey yapmadığım için. Başa sararak tekrar buralarına kadar izleyebilirsiniz. İlk başta zor gibi gelebilir. Ben de çok zorlanmıştım ilk yaparken. Bakın, tığımızın önüne ip almadık. İlmeğin içerisinden geçiriyoruz ve çekiyoruz. Evet. Ve son ilmeğe de geldik. Bitirdik. Şimdi kaydırma tekniğini nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın. Kaydırma tekniğinde de biliyorsunuz az çok. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Hemen yandaki ilmekten geçiriyorum. İpimi alıyorum. Hemen geçiriyorum. Herhangi başka bir işlem yapıyorum. İlmekten geçirdim tığı. İpi aldım. Bizim kaydırma tekniğimiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmekten yapıyorsunuz. Ters sık iğne gibi bir tane atlamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Nasıl göstereyim, böyle. İpimizi alıyoruz. Direkt ilmeğin içinden geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz. Direkt ilmeğin içinden geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz. Direkt ilmeğin içinden geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar aynen bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ters sık iğne de dediğim gibi bir tane atlayarak yapıyorduk. Bunda hemen yanındaki ilmeğe. Herhangi bir atlama falan yapmıyoruz. Sırayla bu şekilde sıra sonuna kadar, şu başlangıç yerine kadar geçiyoruz. Son kaydırmayı da yaptım. Yani şöyle sondan bir önceki diyeyim. Bunu ilmeği burada bıraktım arkadaşlar. Tığımı arkadan geçiriyorum. Son kaydırma yapmam gereken delikten geçirdim. İpimi alıyorum. Arkaya çekiyorum. İpimi arkaya aldım. Bir zincir çekip ipimi kırıyorum ve babetimiz tamamdır arkadaşlar. Motifli babetimiz. Şimdi ipimizi burada yok edelim.
ipimizi dilediğimiz şekilde yok edebiliriz. Yani ben sadece örnek olarak gösteriyorum burada. Düğüm de atıyorum. Yani böyle zincir çeker gibi de yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi babetimizi manken ayağı giydirelim isterseniz. Evet, manken ayağı da giydirince bu şekilde güzel bir babetimiz oldu. Yaptığımız babet 37-38 numara uygundur arkadaşlar. Zaten videonun başında da söyledim. Yapacak olanlara kolay gelsin.